It is amazing what happens when we sing to God. Tanrı'ya ilahiler söylediğimizde neler olduğu harika bir şey. Something begins to change within us. İçimizde bir şey değişmeye başlar. It is true in His presence. Doğru, onun huzurunda. Troubles seem to just melt. Problemler yok olur gider. Hearts seem to be repaired and spirits become strong. Kalplerimiz tamir olur, şifa bulur ve ruhlarımız güçlenir. I've had people ask me why we sing before church. Bazı kişiler kiliseden önce niye ilahi söylüyoruz diye bana sordular. It's easy to understand. Bunu anlaması basit. The singing prepares us for His presence. İlahileri söylemek onun huzuru için bizi hazırlar. It opens our spirit to the hand of God. Ruhumuzu Rabbin eline, Tanrı'nın eline dokunmasına doğru açar. Sometimes we come in, we're full of our own troubles. Bazen geldiğimizde kendi problemlerimizle dolu bir haldeyiz. The problems of the world are in our minds. Dünyanın problemleri zihinlerimizde. But as we begin to worship Him, Ama ona tapınmaya başladıkça He fills our minds. o bizim zihinlerimizi He doldurur. fills our hearts. Kalplerimizi doldurur. The peace of God washes over us. Ve Tanrı'nın huzuru bizi korur. It's the design of God. Tanrı'nın tasarımı budur. It's the plan of the Lord. Onun planı budur. Singing and worship softens us. İlahi söylemek ve tapınmak bizleri yumuşatır. Amen. Amin. I want to begin in Hebrews chapter 12, İbraniler 12'den başlıyoruz. verses 1, 2, and 3. 1, 2 ve 3 okuyacağız. And I thought we had visitors, but it's just been a while. Ziyaretçimiz var sanıyordum ama sanırım uzun zaman oldu. Welcome. Hoş Good to geldiniz. see you. First time we Amen. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. It's talking about those who have already overcome. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, yani bu işi becermiş olan kişilerden bahsediyoruz. Biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım. Önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında duruyor. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. I've been in this apostolic Pentecostal experience a long time. Ben uzun zamandır bu AvrAsya Pentikostal tecrübesinin içindeyim. My great grandparents were baptized in 1911. Benim büyük babam ve annem 1911 yılında vaftiz olmuşlar. They've gone on to be with the Lord. Şimdi onlar Rab'le birlikteler. My grandparents were baptized a few years later. Büyük annem ve büyük babam birkaç yıl sonra They've vaftiz gone oldu. on to be with the Lord. Onlar da şimdi Rab'le birlikte My oldu. dad's gone on to be with the Lord. Babam da Rab'le birlikte oldu. Many friends, family, and loved ones are a part of this great cloud of witnesses. Birçok aile üyeleri, sevdiklerim ve arkadaşlarım bu tanıklarla dolu olan bulutların parçaları. Some people want to know if this cloud of witnesses is watching us. Bazı insanlar bu tanıklar bulutu bizi acaba izliyor mu, koruyor That's mu diye not soruyor. what it's referring to. Burada bahsettiği o değil. It's saying these are ones who did run this race with patience. Ama diyor ki bu yarışı sabırla koşanlar bunlar diyor. These are ones who overcame by the blood of the Lamb. Kuzunun kanı aracılığıyla başaranlar bunlar. These are ones who have already crossed over into the arms of God. Tanrı'nın kollarına geçmiş olan kişilerden bahsediyoruz. It says, let's run with patience. Sabırla koşalım diyor. Those words are an anomaly. That makes sense. Run and patience are not really words Yani that seem to koşmak ve fit together. sabır birbiriyle birlikte olan kelimeler değildir. Çelişki vardır burada. We're not running a swift race, Biz hızlı bir yarışın içinde değiliz. but we are enduring to the end. Ama sonuna kadar kalmaya çalışıyoruz. We have a goal in sight, Yani ufukta bir amacımız var. and that is the very end of the race. Ve bu da yarışın sonu. You're not going to win this race by running real fast, Çok hızlıca koşarak bu yarışı kazanamazsınız. but you're going to win this race by stumbling, Düşe kalka bu yarışı kazanacaksınız. by falling and getting up, Düşüp kalkarak. by pressing on when it's difficult. Zorken, durumlar zorken kendinizi zorlayarak. You're going to win this race sometimes by walking through knee-deep mud. Bazen dizinize kadar çamurun içinde yürüyerek bu yarışı bitireceksiniz. This race is not to the swift, but to those who endure to the end. Bu yarış çabuk olanlar için değil ama sonuna kadar vazgeçmeden kalanlar için. And we have an example. Ve bizim bir örneğimiz var. We are looking unto Jesus Christ, Biz İsa Mesih'e bakıyoruz. the one who authored this race, Bu yarışın yazarı o. the one who ran this race, Bu yarışı koşan o. the one who for the joy of knowing what was before him continued. Ve ileride ne olacağını bilerek bunun sevinciyle devam eden o. I cannot understand the greatness of his plan. Onun planının harikalığını ben anlayamıyorum. He knew before he ever came in flesh all the difficulties he would endure. Beden olup gelmeden önce başına gelecek bütün zorlukların hepsini o biliyordu. He knew what it was going to cost to redeem my soul. Benim ruhumu geri almanın masrafının ne olacağını biliyordu.
In his great knowledge and wisdom, he understood every detail, both small and great. Büyük bilgisinde ve aklında o her şeyin ufak ve büyük detayını tamamıyla But he anlamıştı. was determined to endure the shame. Ama bu utancı kararla devam etti. He endured rejection. İnsanlardan karşı koyulmaya karşı geldi. He knew there would be great pain and suffering, but he did it for us. Çok büyük bir acıdan geçeceğini bile bile bizim için bunu yaptı. I think the verse explains it. While we were yet sinners, Christ died for the ungodly. Biz hala günahkarken Tanrı günahkarlar için Mesih günahkarlar için öldü ayeti sanırım bunu iyi anlatıyor. We probably say some of the same things in every culture. Her kültürde belki aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Said, that guy, O adam. only a mother could love him. Yani sadece bir anne onu sevebilir. Huh? Yeah. You have that in Turkish? Yes. Your mother loves you. You have that in Farsi? Farsçada var mı böyle bir şey? Yeah. Yeah. Yes, we have. Uh-huh. We understand that. Biz bunu anlıyoruz. The guy's a jerk. O adam bir salak, He's a troublemaker. problem çıkaran biri. He's always doing the wrong thing. Her zaman yanlış yapan biri. But his mother loves him. Ama anası sever onu. When nobody else loves him, his mother loves him. Başka kimse onu sevmezken annesi sever onu. But there is a love greater than mama. Ama ana sevgisinden daha büyük bir sevgi var. While nobody else could tolerate us. Ve bizi artık başka hiç kimse When no tolere one edemezken, else saw any hope in us. bizde başkaları hiç umut göremediği When zaman nobody else had faith that we could make it. veya başaracağımıza dair imanı olmayan Christ olduğunda died for us. Mesih bizler için öldü. And he set a precedent. Ve bu bir standart koydu. A standard, that's good. That's what it comes out. That's what Paul said. Paulus da böyle dedi. He said, follow me while I follow Christ. Paulus, ben Mesih'i takip ederken siz de beni takip edin dedi. Giving, not receiving. Giving is what is blessed. Vermek, yani almak değil, vermek bereketlidir. I don't know what the statistics are in your country. I do know in America. Ülkenizdeki istatistikler ne bilmiyorum ama Amerika'daki şu. Everybody has lottery. Herkesin bir şeyi vardır, milli piyangosu. And you know who is the lottery winner? Piyangonun kimin kazandığını bilirsin. The ones who sponsor the lottery. Ya piyangoya sponsorluk edenler kazanır. You know why they have $1 million gambling halls? Peki $1 milyon kasinoların neden var olduğunu biliyor Who musun? pays for those big buildings? O binaların parasını kim ödüyor? The people who are hoping to win. Kazanmayı umut eden kişiler ödüyor. They're paying for all of that. Bunun hepsini ödeyenler onlar. Huh. Ha. The statistic in America is a person who wins a big lottery, millions of dollars, in a few years, they have nothing. Amerika'daki istatistik şu ki milyonlarca dolar milli piyangoda kazanan kişi birkaç sene sonra hiçbir şeye sahip olmuyor. Her şey It brought kaybediyor. them pain and sorrow. Onlara sadece acı getiriyor. The money brought them problems. Para onlara sadece They problem thought it veriyor. was going to be the answer to everything. Her şeye paranın cevap olacağını But it sandılar. was not an answer to anything. Ama hiçbir şeye cevap değildi bu. Parable in the Bible about the prodigal son. Geri dönen çocukla ilgili olan benzetme, oğlanla ilgili olan benzetme. He said, Dad, give me my inheritance. Babasına demiş ki baba benim mirasımı ver. And he took the money and went out. Parayı alıp çıktı gitti. And as long as he had money, he had friends. Parası varken arkadaşları da vardı. But when the money was gone, his friends were gone. Ama parası bittiğinde arkadaşları da gitti. There are things in this life that the flesh says are going to be worth the effort. Bedenimizin bu yaptıklarımıza değecek dediği bazı şeyler var bu dünyada. But I want to tell you today, there's only one thing worth the effort. Ama yaptığımıza değecek tek bir şey var, onu That söyleyeceğim. is someday to see Jesus. O bir gün İsa'yı görebilmek. You see, he walked this life.
O bu yaşamda yaşadı He paid the price. ve bedelini He ödedi. said, I'm going to do whatever is necessary. Ben gerekli olan her şeyi yapacağım dedi. He is our great example. O bizim büyük örneğimizdir. And how are we going to see him? Biz onu nasıl göreceğiz o zaman? Through this same example. Bu aynı tecrübe aracılığı. Oh, we may have some good days. İyi günlerimiz olacak. We may have some bad days. Kötü günlerimiz de It olacak. really doesn't matter. Önemli değil ki bu. I am in this race to see him. Ben onu görmek için bu yarıştayım. The only thing that's going to matter is to hear him say, well done. Ve önemli olan tek şey şu olacak ki sonuçta onun bana iyi becerdin demesi. My good and faithful servant. Benim sadık ve iyi hizmet. Enter into my peace. Benim huzuruma hoş geldin. Come into my house. Benim evime gel. Come in and be with me for all eternity. Ve ebediyette benimle birlikte olmak için gel. Let's read in Isaiah 45. Yeşaya 45'e gidiyoruz. A couple of weeks ago, we talked about Jehovah becoming Jesus, our salvation. Birkaç hafta önce Yahova'nın İsa bizim kurtuluşumuz olması hakkında konuştuk. We talked about Jesus becoming the great I am. İsa'nın büyük ben olması hakkında konuştuk. I want to show you something else in Isaiah 45:21. Yeşaya 45:21'de size farklı bir şey göstereceğim. Jehovah says, tell ye, bring them near, let them take counsel together. Who hath declared this from the beginning of time? Who hath told it from that time? Have I not the Lord said, there is no God else beside me, a just God and Savior. There is none beside me. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Konuşun, davanızı sunun, birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben Rab, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok. Adi Tanrı ve kurtarıcı benim. Yok benden başkası. Ey dünyanın dört bucağındakiler, bana dönün kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. I swore by myself. The word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. And here's what he said. Unto me every knee shall bow, and every tongue shall swear. Kendi üzerime ant içtim. Ağzımdan çıkan söz doğrudur ve boşa çıkmaz. Sonra da şöyle diyor. Her diz önümde çökecek, her dil bana ant içecek. God, Jehovah, in the Old Testament told us these things he was going to do. Tanrı Yahova eski anlaşmada bize yapacağı şeyleri söyledi işte. Let's read in Philippians 2. Şimdi Filipliler 2'ye gidiyoruz. Chapter 2, verses 5 through 11. 2, 5 ile 11 arası. He told us in the Old Testament what he was going to do, and in the New Testament he showed us how he did it. Eski anlaşmada bize ne yapacağını söyledi ve yeni anlaşmada nasıl yaptığını gösterdi. Amen. He says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Mesih İsa'daki düşünce sizde olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made unto the likeness of man. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Wherefore, God has highly exalted him and given him a name which is above every name. Ve bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. And listen, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Jehovah, the God of the Old Testament, has become Jesus our salvation. Yahova eski anlaşmanın tanrısı, kurtarıcımız İsa olmuştur. He said there's going to be a time that every tongue shall confess and every knee shall bow. Her dilin ant içeceği ve her dizin çökeceği bir zaman olacak diyor. You know the things of the Old Testament, they come true. Eski anlaşmadaki şeyleri biliyorsunuz ki daha sonra gerçek oluyorlar. I read in National Geographic many years ago a statement. National Geographic'te bir makale okumuştum. Now, National Geographic has a lot of good geography and history of animals. Bu National Geographic kanalında insanların ve hayvanların coğrafyası ve tarihinden çok bahsediyor. It also is a great promoter of evolution and the Antichrist. Evrim ve anti-Mesih'i hakkında da çok fazla yayın yapar. Do you know what they said one day? They said the Bible is surprisingly true. Ama bir gün ne dediler biliyor musunuz? Kutsal kitap sürprizce olsa bile gerçek. Amazing. Harikulade. One of the greatest magazines of evolution says, I'm surprised at how often the Bible is true. Yani evrimi destekleyen en büyük dergilerden birisi bile kutsal kitabın ne kadar doğru olduğuna ben şaşırdım dedi. Oh, when we see him in his beauty. Biz onu güzelliğiyle When görünce, we see the glory of God shining in the face of Jesus. Tanrı'nın görkeminin İsa Mesih'in yüzünde parlaklığını When görünce, God reveals his great love and peace to us in a way that we can fully comprehend. bizim tamamıyla anlayabileceğimiz bir şekilde Tanrı merhametini ve güzelliğini bize gösterdiğinde, Even the worst one among us. hatta aramızdaki en kötü When we kişiyle, see him in all of his greatness, we will want to bow and worship him. onu bütün yüceliğiyle gördüğümüz zaman biz eğilip ona tapınmak isteyeceğiz. This is not a religion of force. Bu kuvvetle, zorla olan bir din değil. You know, how can a religion say it's a religion of peace when it forces you to obey? Peki bir din nasıl huzur dini diyebilir ki size, barış dini, eğer sizi bir şey yapmaya zorluyorsa? Read a story about a communist family. Komünist bir aile hakkında bir hikaye okudum. They were raising their small child and teaching them all about the greatness of their atheistic society. Küçük çocuklarını büyütürken ateistik topluluklarının hakkında ona öğretiyorlardı. They were praising the Politburo, the government. Devletlerine övüyorlardı. They were talking about how great it is to be a communist. Komünist olmanın ne kadar güzel hakkında konuşuyorlardı. And then one of them said, "Who has the toilet paper? I need to go to the bathroom." Birisi dedi ki tuvalet kağıdı kimde, ben tuvalete gideceğim. And the child says, Çocuk şöyle dedi. "Well, if communism is so great, why isn't there toilet paper in the bathroom?" Peki komünizm o kadar harikaysa niye tuvalette tuvalet kağıdı yok ki dedi. Out of the mouth of children, Bir çocuğun ağzından çıkar. sometimes truth arrives. Bir çocuğun ağzından bazen gerçekler çıkar. There is a great one. Yüce olan biri var. There is something that is wonderful. Harika olan bir şey There var. is something worth striving for. Yani uğraşmaya değecek bir şey var. There is something worth giving up other things for. Başka şeylerden vazgeçmeye değecek bir şey var. There is a love that is above every other love. Diğer sevgilerin üstünde olan bir sevgi var. There is a peace that cannot be purchased. Satın alınamayacak bir huzur var. There is a beauty that no one has ever seen. Hiç kimsenin görmediği bir güzellik var. There is something wonderful and awesome and I want to see him. Harika ve mükemmel olan bir şey var ve ben onu görmek istiyorum. I already know that I want to bow before him. Onun önünde eğilmek istediğimi ben zaten I biliyorum. already know that I want to confess that he is Lord of Lords. Onun Rablerin Rabbi olduğunu itiraf etmek istediğimi ben biliyorum. Hallelujah. Haleluya.
1 John 3. 1. Yuhanna 3. Beginning in verse 1. Birden başlıyoruz. One of my favorite verses. Benim en favori ayelerimden biri. It says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it did not know him. Bakın, baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Beloved, now are we the children of God? It doth not yet appear what we shall be like. But we know this, when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Sevgili kardeşlerim, My. daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. In that day, I'm going to see him in all of his beauty and glory. Ve o günde ben onu bütün görkemiyle göreceğim. There's going to come a day Bir gün gelecek. that I'm going to not just think about him. Ben sadece onun hakkında düşünmeyeceğim. I'm no longer just going to hope for him. Onu sadece umut etmeyeceğim. I'm no longer just going to look for him. Sadece onu aramayacağım. But a day is coming when I'm actually going to see him. Ama öyle bir gün geliyor ki ben artık onu göreceğim. And when I do, Ve bu it's going olduğunda to completely change me. beni tamamıyla değiştirecek. It's going to change this mortal body to an immortal body. Bu ölümcül bedeni ölümsüz bir bedene çevirecek. Oh, just seeing him is going to change this body. Sadece onu görmek bu bedeni Just değiştirecek. being in his presence is going to renew everything that I am. Sadece onun huzurunda olmak benim hakkımdaki her Just şeyi being yenileyecek. close to him is going to completely regenerate my body. Ona yakın olmak sadece benim bütün bedenimi tamamen yenileyecek. He's greater than the noonday sun. Yes. Öğlen güneşinden daha büyüktür o. He's greater than the stars in the sky. Gökyüzündeki yıldızlardan da büyüktür o. He is more beautiful than anything this earth has ever seen. Bu dünyadakilerin gördüklerinden daha güzel He o. has more passion than all of us together. Hepimizin toplamımızdan daha fazla onun. He is the great I am. O büyük He is yüce the ben. Prince of Peace. Hallelujah. He is the mighty Prenslerin God. prensi, yüce Tanrı. He is wonderful. O harika. His name is Jesus. Onun adı İsa. He is my Savior. O benim kurtarıcım. Someday I'm going to see him. Ve bir gün ben onu göreceğim. I'm going to see him in his beauty and glory. Onu görkemi ve güzelliğiyle göreceğim. Hallelujah. 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 Every man that hath this hope in him purify himself, even as he is pure. Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Amen. The Apostle John is called the beloved of God. Yuhanna, havari olan Yuhanna, Tanrı tarafından sevilen olarak adlandırılır. At the Last Supper, he's the one that sat closest to Jesus. Son akşam yemeğinde İsa'ya en yakın oturan oydu. At the Last Supper, he laid his head upon Jesus. Son yemekte kafasını İsa'nın omzuna koydu. Many times he's called the beloved. Çoğu zaman sevilen olarak adlandırıldı. There were 12 original apostles, disciples. 12 havari vardı orijinal olarak. 11 of them died terrible death. 11 tanesi korkunç bir şekilde öldü. John lived to be over 100 years old. Ama Yuhanna 100 yaşı geçti. He died a peaceful death of an old man. Ve yaşlı bir insan olarak huzurlu bir şekilde vefat etti. John the beloved. Sevilen Yuhanna. You hear me? Yes. Duyuyor musunuz beni? Amen. John the beloved. Sevilen Yuhanna. All the disciples were different. Bütün havariler farklıydı. You know, all 12 were in the boat.
12'si hepsi gemideydi. There was a storm. Ve bir fırtına vardı. Jesus came walking on the water. Ve İsa suyun üstüne yürüyerek geldi. Peter said, "Oh, if that's you, let me come out on the water Petrus with you." dedi ki eğer bu sensen benim de suyda senin yanına gelmeme izin ver. That showed us Peter was different than the rest of the Bu disciples. Petrus'un diğer haberlerden They farklı didn't want olduğunu to bize get out göster. there in the storm. Diğerleri bu fırtınada çıkmak istemedi suya. But John was the beloved one. Ama sevilen Yuhanna'ydı. I want to tell you something. Size bir şey söyleyeceğim. We are also the beloved. Bizler de sevilenleriz. Amen. I said we are also the beloved. Bizler de sevileniz diyorum. While we were yet sinners, Biz hala günahkarken God. He loved us. o bizi sevdi. He saw our problems. Problemlerimizi gördü. He saw our corruption. Yanlış hatalarımızı gördü. He saw our anger and jealousy. Kıskançlığımızı, kızgınlığımızı He gördü. saw the darkness in our hearts. Kalplerimizdeki karanlığı gördü. But He loved us Ama bizi anyway. sevdi nasılsa. Hallelujah. He says, I'm going to take that person Ve dedi ki ben o kişiyi alacağım. and I'm going to put my love in them. Ve sevgimi onların içine koyacağım. I'm going to put my peace and joy in them. Sevincimi ve huzurumu onlara koyacağım. I'm going to take that life that was wasted and I'm going to change it. O işe yaramayan yaşamı onlardan alıp değiştireceğim dedi. Oh, if He does that to us in this world, Eğer bu dünyada bunu bizler için what's yaparsa, it going to be like when we actually see Him? biz onu gördüğümüzde gerçekten o zaman başka ne olacak? It says, no eye hath seen, Çünkü hiçbir göz görmedi. no ear hath heard, Hiçbir kulak duymadı. not even in the greatest mind has the thought entered in En büyük zekada bile bu düşünce of gelmedi. the things that He has prepared for us. Bizler için hazırladığı şeylerden bahsediyoruz. That city's going to be amazing. Bu şehir mükemmel olacak. It's going to be so much greater than anything on this earth. Bu dünyadakiler her şeyden çok daha büyük olacak. I read about Bill Gates' house several years ago. Birkaç yıl önce Bill Gates'in evi hakkında okudum. You know, he's the computer genius. İşte bilgisayar dahisi o. So his house is computer run. Onun evi de bilgisayarlarla çalışıyor. When Bill Gates walks into the room, Bill Gates odasına girdiğinde the program knows what he likes. program onun neyi beğendiğini biliyor. The lights come on, Işıklar the otomatik shades geliyor. go down, Pencere, The music panjurlar comes iniyor, on. müzik başlıyor. the heat temperature is just the way he likes it. Isı derecesi tam onun istediği gibi. Huh. That'd be all right, wouldn't it? İyi bir şey olmaz mı bu? But, you know, that's just some mortal man. Ama bu ölümcül bir insan biliyorsunuz. If Bill Gates can have this type of dream, Eğer Bill Gates'in böyle bir hayali varsa, what is above our dreams? bizim hayallerimizin üstünde olan nedir? What is greater than our hopes? Umutlarımızdan daha büyük olan nedir? What could it possibly be that is beyond the greatest imagination of anything in this world? Bu dünyadakinin en büyük rüyalarından daha büyük olan şey ne olabilir? It's called the City of God. Buna Tanrı'nın şehri denir. Gates of pearl, İnciden kapılar, streets of gold, altından yollar, a crystal sea, kristalden bir deniz, a tree of life, yaşam ağacı and one who sits upon the throne. ve tahtta oturan bir kişi. John the Beloved. Sevilen Yuhanna. We also know him as John the Revelator. How do I do revelators? Vahiyici. Vahiyici Yuhanna olarak da biliyoruz. Vahiy yazdı ya. And God gave him the words for the last book of the Bible. Kutsal kitabın son kitabı için Tanrı ona sözler verdi yazsın diye. And in Revelations chapter 1, verses 17 and 18, Vahiy 1, 17-18 okuyorum. John is telling us about a dream or a vision. Yuhanna gördüğü bir rüyadan ya da bir vizyon, görümden bahsediyor. It's not even real. Gerçek bile değil bu. It's just a vision that God gave him. Tanrı'nın ona verdiği bir görüm. And he saw some of the beauty of Jesus in a vision. Ve İsa'nın güzelliğinin birazını bu görümde gördüm. He said his eyes were like flames of fire. Gözleri ateşten gibi dedi. His hair was white like lamb's wool.
Saçı kuzunun tüyü gibi beyazdı dedi. His feet shone like fine brass. Ayakları da bakır gibi parlaktı. And John is trying to describe in mortal words what he saw. Yohanna dünyasal sözlerle ne gördüğünü açıklamaya çalışıyor. He finally gives up. Ve en sonunda vazgeçiyor. I can just feel John right now. Şu anda Yohanna'nın ne hissettiğini hissedebiliyorum. John is saying, I don't have the words. Yohanna diyor ki ya yazabilecek, tanımlayacak There is sözlerim no yok. vocabulary. Kelime hazinem yok bunun için. It is greater than anything I have ever dreamed. Hayal ettiklerimin hepsinden daha da büyük bir şey bu. So, in his vision, John gave us the greatest example of what he saw. Ve görümünde Yohanna bize gördüğünün en güzel misalini verdi. He said, when I saw him, Onu gördüğümde dedi, I fell to the ground like a dead man. ölü gibi ayaklarının dibine yıldım. It was more than I could handle. Yani kaldırabileceğimden daha It was fazlaydı. more than I could comprehend. Anlayacağımdan daha fazlaydı. It was an experience so great that I was overwhelmed. O kadar büyük bir tecrübeydi ki artık yani üstesinden gelemedim. So, verse 17 17 okuyoruz. said, when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his hand upon me, saying, fear not, for I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys to death and hell. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. It will be worth it all to see him. Onu görmeye her şey değecek. It does not matter what life has to offer. Anything will be worth it if we can see him. Yaşamın bize ne verdiğinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü her şey değecektir biz onu gördüğümüzde. Some days we're surrounded by friends. Bazen arkadaşlarla etrafımız doldur. Other days you can't find a friend anywhere. Bazı günler hiçbir yerde arkadaş bulamazsın. Some days you've got money and food. Bazı günler paran ve yemeğin vardır. Some days life is a struggle. Bazı günler yaşam bir zorluktur. Some days you feel the warm sunshine on your shoulders. Bazen omuzlarında ılık gün ışını hissedersin. Another day may find you climbing up a cold, stony mountain. Ama başka bir günde soğuk bir dağa tırmanıyor gibi olursun. But it's going to be worth it all when we see him. Ama onu gördüğümüzde hepsi buna değecek. Everything in this life will dim and fade away in the glory of his light. Onun ışığının görkeminde bu dünyadaki her şey sönecek ve yok olacaktır. I'm going to walk on streets of gold. Ben altından yollarda yürüyeceğim. What does it matter if I get mud on my feet today? Bugün ayakkabımda çamurlanırsa ne önemi var ki? I am going to be rich beyond measure. Ölçülemeyecek bir şekilde zengin olacağım. What does it matter if I have little today? Eğer bugün biraz sahipsem ne önemi var ki? I am going to be in a place where there is no pain, no sickness, and no sorrow. Acı, hastalık ve ağrının olmadığı bir yerde olacağım. What does it matter what I feel like today? Bugün nasıl hissettiğimin ne önemi var? It's going to be worth everything Her şeye değecek bu. if we can see him. Eğer biz onu görebilirsek. Strive, Bunun için uğraşın. press on. Devam edin, zorlayın. On your worst day, keep on. En kötü gününüzde bile devam edin. When it seems like you cannot make it another step, Yani bir başka adım atamayacağınızı hissettiğiniz zaman bile crawl. o zaman emekleyin. I said, if it seems like you can't make another step, crawl. Eğer başka adım atamayacak durumdaysanız emekleyin diyorum. This race is not to the swift. Bu yarış hızlı giden için değil It's to the ones who do not give up. ama pes etmeyenler içindir. Hallelujah.
I said it's to the ones who do not give up. Bu pes etmeyenler içindir diyorum. Amen. David said, though 1,000 fall at my right hand, Davut 1000 kişi sağ elime düşse bile dedi. and 10,000 fall at my left hand, Sol elimde 10 binlerce. I still put my trust in God. Ben hala güvenimi Tanrı'da tutarım. I'm going to press on. Ben devam edeceğim. You know, David, we know a lot of wonderful things about him. Davut hakkında birçok harika şeyler biliyoruz. He did so many great things, we have a tendency to forget his many failures. O kadar çok güzel şey yaptı ki onun başarısızlıklarını unutuyoruz hatta. My thought is, David probably had more sin in his life than any other Bible character. Benim düşüncem şu ki ama Davut kutsal kitaptaki karakterlerin hepsinden daha çok günah işledi. But he kept on trying. Ama denemeye devam He etti. kept on pushing. İlerlemeye devam Every etti. time he fell, he got up again. Her düştüğünde onlara yardım etti. The prophet came to David. Peygamber Davut'a geldi. He said, David, there's a man who did this and this. Dedi ki Davut bir adam şöyle yaptı. He said, he had a guest. Misafiri vardı dedi. And he had many sheep of his own. Ve kendine ait bir sürü kuzusu vardı. But when the guest came, Ama misafir geldiğinde he went to his neighbor and took his neighbor's one sheep. komşusuna gelip komşusunun tek olan kuzusunu aldı dedi. And gave it to the guest. Ve komşulara bunu sundu. David says, "Whoa! Who did this?" Bunu kim yaptı dedi Davut. Nathan said, "You did, David." Nathan da böyle dedi. Bunu yapan sensin Davut. What did David do? Peki Davut ne yaptı? Did he give up? Vaz mı geçti? Did he go hide? Gidip saklandı mı? He said, "Oh God, Aman Tanrım dedi. forgive me." Beni affet. And he got up again. Ve tekrar ayağa kalktı. He may have crawled a little while, Bir müddet belki emeklemiş olabilir. but a crawl turned into a walk, Ama bu emekleme yürüyüşe döndü. and the walk turned into a run. Yürüyüşte koşuya Until we come to the verse that David says, ve sonra Davut'un söylediği "I ayeti. feel the Spirit of God upon me. Tanrı'nın ruhunu üzerinde I feel hissediyorum. like I could run through an army. Bir ordunun içinden I koşabileceğimi feel like I hissediyorum. could jump over a wall." Veya bir duvarın üstünden atlayabileceğimi hissediyorum I diyor. want to tell you, if you'll press on, Size şunu söyleyeyim, siz de if you don't zorlarsınız. give up, Vazgeçmezseniz, if you'll continue to keep your eye upon the prize, eğer gözünüzü ödülden ayırmazsanız, someday, someday, bir gün we're going to make it. biz de becereceğiz. And it will be worth everything. Ve her şeye değecek. It will be worth every trial, Her zorluğa değecek. every sorrow, Her acıya değecek. every heartache, Ve her kalp kırıklığına. every tribulation. Her zorluklara. When we see Him, nothing in this world will matter. Onu gördüğümüzde bu dünyadaki hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. When we see His beauty and glory, Onun güzelliğini ve görkemini gördüğümüzde we will forget everything in our past. geçmişimizdeki her şeyi unutacağız. And He'll wipe away our tears. O bizim gözyaşlarımızı silecek. He'll take our sorrow. Acılarımızı alacak. And all will be peace forever and ever Ve ebediyen her şey huzur dolu and olacak. ever.